Merhaba arkadaşlar, Kardeş Örgüler YouTube kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte güzel bir yelek çalışması yapacağız. Oldukça beğeni alan ve oldukça sorulan modellerden bir tanesi. Şöyle bakın, arka görünümünde görebilirsiniz. Etek uçlarında tamamen baklava deseni uyguladım. Önlerde ise sadece bir sıra halinde baklava deseni uygulayarak yeleğimi tamamladım. Önlerde baklava dilimini hiç kullanmayabilirsiniz. Düz bir örgü tercih edebilirsiniz ya da farklı modellerde önlerde uygulamak mümkün arkadaşlar. Sadece hani kol fırfırı detayı çok farklı yeleğimizin. Onun dışında bedende dilediğiniz modelleri uygulayabilirsiniz. Yaka düşürme tercih ettim burada ama şu an anlatacağım model daha sade bir anlatım olması açısından yaka düşürmeyi kullanmayacağım arkadaşlar. Hem yaka düşürme hem örnek kurulumu anlatırken hani özellikle yeni örgü yapıyorsanız eğer kafalar çok karışıyor. O yüzden sade bir anlatım olması açısından direkt baklavayı kurarak modelime başlayacağım ve sizlere de anlatmaya çalışacağım. Eğer istiyorsanız yaka düşürmek, zaten kanalımda videoları var. Bilen arkadaşlar da rahatlıkla yapabilirler. Burada büyük bir baklava dilimi kullandım. Şimdi yapacağım modelde baklava dilimini biraz küçülteceğim arkadaşlar. Şöyle 5 ajurdan oluşuyor. 4 ajurlu bir baklava dilimi yapacağım. Yeleğimizin boyu da bu şekilde daha rahat ayarlanmış olacak. Bu yaptığımın boyu benim gözüme biraz uzun geliyor arkadaşlar. Ama dilim olduğu için baklava dilimi hani istediğimiz sayılarda bırakamıyoruz. Bir tane eksik yapsam da kısa gibi duracaktı ve iliği tam denk gelmeyecekti. O yüzden bu şekilde yeleğimi yaptım ve tamamladım. Şimdi sizlere daha düzgün bir anlatım yapmaya çalışacağım. Şimdi yine aynı kullandığım marka ipten Kartopu Baby One, renk kodu da 1000 arkadaşlar. Böyle açık bir gri rengi, şöyle görebilirsiniz, tam net çıkmayabilir. Şimdi bu renkten başlayıp yeleğimizde yapacağız. İlk aralarımız 12 sıra arayla 5 ilik olacak arkadaşlar. Bazen hani örerken hatırlatmayı unutuyorum. 12 sıra arayla 5 ilik açacağız. 77 ilmek başlıyoruz. 77 ilmek başlayıp 15 ilmek önler, 23 ilmek arka, 10 ilmek de kollara vereceğiz. Birer ilmek de burada gizli artırma yaptık. Gizli artırmanın ortasında kalan da birer ilmeğimiz var. Bu şekilde toplamda 77 ilmek. Normal klasik ilmek atma yöntemiyle hemen örgümüze başlayalım ve 3 diş haroşamızı örelim. 4 diş de örebilirsiniz, 3 diş de, ama yeleğim biraz küçük olduğu için 3 diş yeterli gelir diye düşünüyorum arkadaşlar. 3 diş haroşamı örerek yeleğime başlayacağım. Şöyle bir ilmek atışını birlikte yapalım. Sonrasında ben 3 diş haroşamı yapayım ve hemen yeleğimizin kurulumuna geçelim. Oldukça basit bir yelek arkadaşlar. Böyle baktığınızda özellikle hani yeni örgü yapıyorsanız gözünüzü korkutmasın. Kolaylıkla yapabileceğiniz bir yelek olacak. Sadece burada bir sıra artırma yapıyoruz. Ama bakıldığında gerçekten çok şık bir görüntü veriyor örgümüze. Şimdi bu şekilde her zaman attığımız yöntemle 77 ilmek atalım ve 3 diş haroşamızı örelim arkadaşlar. Evet, ben 3 diş haroşamı tamamladım. Hemen gelirken de burada ilk ileğimi açtım arkadaşlar. İlk ileğimiz daima 3 ya da 4 diş haroşadan sonra açılır. Bazen orayı es geçiyorum ama zaten belli, yani ilk ileğimizin açılış yerleri. Sonraki iliklerimizi de 12 sırada bir açacağız. Öncelikle 7 kenar patımı haroşa örgü olarak örüyorum. Bu sıramızda hem ayrımlarımızı yapacağız hem de baklava dilimini başlayacağız. 2 4 6 7 7 kenar patımızı ördük arkadaşlar. 1 2 3 3 ilmek örüyoruz. Böyle sağa doğru bir kesim yapıyoruz. Bir dola, bir düz, bir dola, ilmeğimi çeviriyorum. Her zaman bu baklava dilimlerinde ilmekler bu şekildedir. Şöyle şu görüntüyü verebilmek için arkadaşlar. Ve kestim. Şu anda bakın toplamda 15 ilmeğim var. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Önlerde 15 ilmeğimiz var. Bu ilmekle tam baklava dilimini koymak için yeterli bir ilmek sayısı. Hemen bir tane gizli artırma yaptım. Bir düz ördüm. Sonrasında yine bir tane gizli artırma yaptım. 10 ilmek örüyorum. 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. 10 ilmek kolumuzdu. Koldan sonra hemen yine şu şekilde bakın. Bir tane gizli artırma yaptım. Bir düz, tekrar gizli artırmamı yaptım. 23 ilmek örüyoruz arkadaşlar. Arka ilmeğimiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ve 23. Hemen yine gizli artırmamı yaptım. Bir düz, tekrar artırdım. 10 ilmek kolumuzu örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ilmeğimi ördüm. Yine son ayrımımı yapıyorum. Bir tane gizli artırdım. Bir tane düz ördüm. Bir tane gizli artırdım. Burada yine baklava dilimimizi koyacağız arkadaşlar. Bakın en son artırmıştık, pardon kesmiştik. Son olarak hemen gizli artırmaya başlamıştık. Şimdi gizli artırmamızı yaptık. Öncelikle sağa doğru bir kesim yapıyoruz. Artırmadan hemen sonra bakın bu ayrım ilmeğimiz, gizli artırmamızı yaptık. Kestim. Bir dola, bir düz, bir dola, ilmeğimi çevirdim. Kestim. 3 ilmek örüp hemen burada bakın haroşadan sonra 3 ilmek örüp modelimize başlamıştık. Kestim. 1, 2, 3. 7 kenar patım kaldı. Hem ayrımlarımızı yaptık bu sırada hem de baklava dilimini de koymaya başladık. Oldukça kolay bir model arkadaşlar, dediğim gibi. Eğer baklava dilimi yapmak istemiyorsanız burayı düz olarak da yaparsınız. Sadece ayrımlarımızı yaparak örmeye başlayabilirsiniz. Arka sıramız tamamen ters örgü. Kenar patlarımız haroşa olarak arka sıramızı örelim. Evet, ilk sıramızı yaptık. Bakın şöyle baklavamıza başladık. Gizli artırmalarımızı da şu şekilde görebilirsiniz. Bir ilmeğin sağından ve solundan artırdık. Ayrımlarımız da bu şekilde. Şimdi artık ayrımlarımızı yaptığımıza göre sadece baklava dilimini örerek, yani sadece oraya odaklanarak artımlarımızı yaparak robamızı ilerletebileceğiz. Ta ki kol artırma yerine gelene kadar hem baklava dilimini öreceğiz hem de artırmalarımızı yapacağız. 3 ilmek örüp keserek başlamıştık. Şimdi 2 ilmek ördüm. Baklava dilimi yapan arkadaşlar zaten bilir. Bakın kesme ilmeğim. 2 ilmek ördüm. Sağa doğru yine kestim. Bir tane doladım. 1, 2, 3 ilmek ördüm. Şöyle düşünebilirsiniz. Bakın şöyle başladık. Açılarak öncelikle devam edecek baklava. Ortada bir ilmeğimiz vardı. Şu anda 3 ilmeğimiz var. Yine çevirdim ve sola doğru kestim. Hemen artırma ilmeğimize geldik. Bakın aradaki bir ilmeğimiz. Bir tane artırdım. Bir tane düz ördüm. Tekrar bir tane artırdım. Koldaki ilmeklerimi örüyorum. Ben ayrım yaptıktan sonra çok sayma gereği duymuyorum arkadaşlar. Şimdi göstereceğim. Ayrım yeri zaten gizli artırmada biraz daha yani zor belli olur. Normal ajurlu artırmalarda şöyle ajur şeklinde göründüğü için daha rahattır. Ama bakın yine burada da belli. Bakın şunlar artırdığım ilmeklerim. Şu da benim aradaki bir ilmeğim. Oraya kadar örerek geldim. Bakın bir ilmeğim. Şunlar belli zaten. Hemen artırdım. Bir ilmeği düz ördüm. Sonrasında yine artırdım. Bu şekilde artırarak soldaki baklava dilimine kadar yine örmeye devam edelim. Buralar tamamen düz örgü artırmaya kadar.
Ayrımları yaptıktan sonra örmek çok kolay arkadaşlar robaları. Çok özellikle desen yoksa robada. Şu an baklava dilimi olduğu için ben yine birkaç sıra anlatacağım sizlere. Baklava dilimi olmazsa ayrım yaptıktan sonra bu şekilde her yerde artırarak devam edebiliriz. Bakın yine belli, artırdığım ilmek bu. Artırdığım ilmeği ördüm. Hemen sonrasında artırdım. Bir düz, yine bir tane artır. Örmeye devam ediyoruz. Baklava dilimi bir tane tamamlandıktan sonra e, anlatmayacağım arkadaşlar. Hemen ilerleteceğim örgümü. Bilmeyen arkadaşlar için baklavayı şöyle bir tane en azından anlatmayı planlıyorum. Yine bakın artırma yerine geldim. Bir tane artırdım. Bir tane düz ördüm. Bir tane artırdım. Buradaki bakın hemen baklavamın kesme ilmeği geliyor. Hemen ikisini birlikte kestim. Bir dola, bir, iki, 3 ilmek düz ördüm. Bir tane doladım. İlmeğimi çevirdim ve kestim. Sonrasında 2 düz ilmeğim var ve 7 kenar patımı örerek bu sıramı da tamamlıyorum. Arka sıramız yine haroşa ve diğer ilmeklerimiz tamamen ters örgü. Bakın yavaş yavaş ayrım yerleri ve baklavamız kendini göstermeye başladı arkadaşlar. 2 sıramızı geride bıraktık. Şimdi 3. sıramızla devam edelim. Özellikle yeni başlayanlar için kolaylık olması açısından bu birkaç sırayı tam sıra olarak anlatıyorum arkadaşlar. Normalde robayı hani ayarlayıp birkaç sıra ördükten sonra hemen ilerletirim. Çünkü aynı devam eder ama burada baklava dilimi olduğu için birlikte örmeye devam ediyoruz. 7 kenar patımı ördüm. Şimdi bir ilmek ördüm. Bakın hemen yine kesme ilmeğimiz geldi. Baklava yapıyoruz. Kestim. Bir doladım. 1, 2, 3, 4, 5. Arada bir ilmekle başlamıştık. Bakın artarak toplamda 5 ilmeğimiz oldu. Bir tane doladım. Yine ilmeğimi çevirdim ve kestim. Yine bakın düz aradaki bir ilmeğime geldim. Hemen öncesinde artırdım. Bir düz ördüm. Tekrar artırdım. Yine artık ayrım yerlerimiz belli oldu arkadaşlar. Ben hızlıca örmeye devam ediyorum. Soldaki baklava dilimine kadar artırmalarımı yaparak biraz hızlı öreceğim. Burayı artık zaten anladınız. Ayrım yerine geldim. Hemen artırdım. Tekrar sonrasında bir artırma yaptım. İlk 2 sırayı oldukça detaylı anlattım. Şimdi düz örgü olduğu için bu sıramı da hızlıca ilerletiyorum. Arkadaki ilmeklerimi örmeye devam ediyorum. İlmek sayımız arttıkça sıralarımız da biraz ağır ilerleyecek haliyle. Çünkü her sırada 2, 4, 6, 8 ilmek artış oluyor arkadaşlar. Şu ana kadar 16 ilmeğimiz oldu. Artırdım. Hemen örmeye devam ediyorum. Çok zevkli bir model arkadaşlar. Şimdi heyecanla hani kol artırmasına gelene kadar bir hızla örüyoruz. Sonrasında hani kolu bitirelim derken büyük bir zevkle örülüyor modelimiz. Artırdım. İşte öne geldik bakın. Şimdi pardon, artırmamı önce yapmışım. Ördüm. Artırma ilmeğim. Yo, kafanızda karıştırmayın. Evet arkadaşlar, buradaki artırma ilmeğim şuradaki kesme ilmeğiyle karıştırdım. Artırdım. Bir ilmeğimi düz ördüm. Tekrar artırdım. Kestiğim ilmek bununla karıştırdım.
Burada zaten sıfır arkadaşlar, sıfır ilmeğimiz var. Sadece artırıp kesiyoruz. Burada ilk şeyi tamamlayana kadar. Sonra kapattığımızda uzaklaşacak oradan yaptığımız baklava dilimi. Kestim. Baklavanın kesimini yaptım. Bir doladım. Sağda ve solda aynı şekilde aslında. Sadece birbirinin tersi gibi görünüyor. Kafanız karışmasın. Yine burada da artık baklavamızı bir sonraki sırada, yani bir sıra daha yaptıktan sonra kapatmaya başlayacağız. 3 ajurumuz oldu. Bakın burada da bir ilmeğimiz kaldı. Sonraki sırada kestiğimizde artık sıramız dönmeye başlayacak. Yani baklavayı açacağız, sonra kapatmaya başlayacağız. Ondan sonrasında rahatlıkla yapabileceğinizi düşünüyorum. Bu sıramızda bu şekilde tamamladık. Şimdi arka sıramızı ters örüp dördüncü sıramızla devam edelim. Evet, dördüncü sıramızla devam ediyoruz. Baklavamız dediğim gibi dörder ajurdan oluşuyor. Bu sırada açılışımız bitecek. Sonraki sırada kapatmaya başlayacağız. Kapatmaya başladıktan sonra ben örmeye devam edeceğim kol artışına kadar. Şimdi bakın artık son ilmeğimiz. Burada düz örmemiz gereken ilmeğimiz kalmadı. Ve son haroşadan sonra hemen kesimimizi yaptık ve toplamda 4 ajurumuz oldu. Dediğim gibi buradan yaptığımdan, yani kırmızıdan biraz daha küçük bir baklava yapıyoruz. Aradaki ilmeklerimi yine düz ördüm, artırdım. Şurayı karıştırabilirsiniz ama kesme ilmeğimizle artırma ilmeğimiz zaten belli. Az önce sol tarafta ben de karıştırdım, hem konuşup hem yaparken. Kestim. Sonrasında gizli artırmamı yaptım. Bir tane düz ördüm. Tekrar gizli artırmamı yaptım. Zaten sonraki baklavada, şimdi kapatmaya başlayacağımız için, bir sonraki baklava dediğim gibi buradaki artırmadan uzaklaşacak artık. Son yaklaşık baklavamız sonrasında daha rahat yapabilirsiniz karıştırmadan. Yine artırarak örmeye devam ediyoruz. Artırma yerine geldim. Bakın artık daha net görebiliyoruz artırma yerlerini. Ajur daha rahat görünüyor ama hani gizli artırmayı da yine takibini kolaylıkla yapabilirsiniz. İşaretleyici kullanabilirsiniz. Ben onları hani kullanmakta zorlanıyorum, çok hoşlanmıyorum. Ama hani zorlanacaksanız eğer kullanabilirsiniz. Yine artırarak örmeye devam edelim. Sol taraftaki artık son kesimimizde yapalım. Sonra dediğim gibi uzaklaşacak. Çok fazla karıştırmayacaksınız. Hızlıca örmeye devam ediyorum düz örgümü. Hemen artırma noktasında bir gizli artırmamı yaptım. Birçok arkadaşımız zaten baklava dilimini biliyorsa eğer buraları izlemeden rahatlıkla yapabiliyordur, ama dediğim gibi hani yeni örgüye başladıysanız eğer, zorlanmamanız ve kolaylıkla yapabilmeniz açısından şöyle baklava dilimini birkaç sıra tam sıra olarak anlatmaya çalışıyorum. Şurada sanırım az önceki sırada arkadaşlar ben iki tane artırma gibi bir şey, bir yanlışlık yapmışım. Orayı düzelteceğim. Ben devam ediyorum şu an. Size hani son baklavayı da anlattıktan sonra ben örgüme düzelterek devam edeceğim. Bakın yine burada artırdık ve kesme yerine geldik. Kestim, doladım. Aradaki 7 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Son kez doladım ve bakın burada 2 ilmeğim kaldı. Birleştirdim, yani kestim ve kenar patımı haroşa örgü olarak örüyorum. Bu sıramızda tamamladık. Arka sıramız yine tamamen ters örgü. Evet, artık 5. sıramıza geldik arkadaşlar. Baklava dilimini de kapatmaya başlayacağız bu sırada. Dediğim gibi sonrasında ben
robamı artırma yerine kadar örmeye devam edeceğim. 2, 4, 6, 7. 7 kenar patımı ördüm. Şimdi dediğim gibi kapatacağız artık. Bir ilmek düz ördüm. Bir tane doladım. İlmeğimi bu kez ilk önce, yani öncelikle sağa doğru kesiyorduk. Önce şimdi sola kesiyoruz. Kestim. 1, 2, 3, 4, 5, pardon, 5 ilmek ördüm. Bakın şurada kesme noktamız vardı. Hemen artırdığım ilmeği sağa doğru kestim. Arada 5 ilmek olacak şekilde, bakın bir tane düz ördüm. Bir tane artırdım, kestim. 5 tane ilmeğimi ördüm ve sağa doğru kestim. Bir artırdım. 1, 2 ilmek ördüm. Bakın yine şurası hani kafanızı karıştırabilir ama artık oradan uzaklaşmaya başladık arkadaşlar. Hemen öncesinde artırdım. Bu bir ilmeğimi ördüm. Yine sonrasında bir tane artırdım. Ve artırarak örmeye devam ediyoruz. Ben şimdi burayı hızlandıracağım artık. Şurada baklavayı kapattığım yere kadar örmeye devam ediyorum. Evet, yine bakın şurada hani dediğim gibi kafanız karışmasın. Geldim, koldaki artırmamı yaptım. Bir tane düzümü ördüm. Tekrar buradaki artırmamı da yaptım. 1, 2 ilmek ördüm. Hemen öncesinde artırdım. İlmeğimi çevirdim ve artırma ilmeğimle kestim. Bir önceki sırada artırma ilmeğimle kestim. Yine 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmek ördüm. Bakın yine artırdığımız ilmekle bir önceki sırada kestik ve artık baklavamız kapanmaya başladı. Artırdım ve bir düzümü ördüm. Bu sıramızda bu şekilde tamamlandı. Yine arka sıramızı tamamen ters örelim. Şöyle son olarak bir kez daha göstereceğim arkadaşlar nasıl kapanır. Sonrasında yine bir ilmek kalana kadar kesmeye bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi yine arka sıramızı örmeye devam edelim. Evet, bakın 1, 2, 3, 4. 4 ajur yaptık. Artık kapanmaya başladı. Yine aklınıza soru işareti kalmasın dedim. Son bir kez daha göstereceğim. Sonrasında artık baklava dilimini de öğrenmiş olduk. Zaten bilen arkadaşlarımız, daha önce yapan arkadaşlarımız biliyordur. Sonrasında dediğim gibi şu artırma noktasına kadar ben hem baklavalarımı örüp hem artırmalarımı yaparak örmeye devam edeceğim. Kenar patımı ördüm. Bakın artırdığım ilmeği de düz ördüm. Zaten yine kendini belli ediyor. Artarken de kapanırken de bakın kestiğimiz ilmek, hemen öncesinde artırdık. İlmeğimi çevirdim. Yönüm sol tarafa doğru. 1, 2, 3. Bir önceki sırada hani 5 ilmeğim vardı. Kestiğimiz için 3 ilmeğim kaldı. Bu kez sağa doğru kestim. Artırdım. 1, 2, 3. Bakın son 4. Yani saymama gerek yok ama sayarsak da bakın bu şekilde, dediğim gibi artık kestiğimiz, yani şurada kestiğimiz ilmekle alakamız kalmadığı için rahatlıkla buradaki artırmamızı da sürdürebiliyoruz. Yine şöyle ben örmeye devam edeyim. Sol taraftaki baklavamızı da yine birlikte yapalım. Sonrasında toplamda 10 diş haroşa olana kadar yine göstereceğim. Örmeye devam edeceğiz. Evet, burada da şu ana hattımdan önce hemen artırdım. Bir tane düz ördüm. Tekrar bir tane artırdım. 1, 2, 3. 3 ilmeğimi ördüm. Şu artırdığım ilmeği de ördüm. 4. Bakın kestiğim ilmek. Bir tane doladım. İlmeğimi çevirdim. Arada 1, 2, 3 ilmeğim var. Sonrasında yine kesimimi yaptım. Bir tane doladım. 1, 2 ilmeğimi düz olarak ördüm.
Kenar ilmeklerim yine haroşa örgü. Evet arkadaşlar, robamızı başladık. 3 diş haroşamızı ördük. Burada iliğimizi açtık. Gizli artırmaları yaparak baklava dilimiyle örgümüze, yeleğimize başladık. Şöyle 4 sıra ajurda açtık. Şimdi kapatmaya başladık. Bakın, bir sonraki sırada bu 2 ilmeğimi kestiğimde ortada bir ilmeğim kalacak. Sonraki sırada üçünü birlikte alarak bu şekilde baklava dilimimi kapatacağım. Sonrasında yine başta yaptığımız gibi arkadaşlar, bir ilmek kalıyor ortada. Sağından ve solundan bu şekilde açarak baklavalarımızı ilerletmeye devam ediyoruz. Yine buradaki artırmalarımızı da unutmuyoruz. Toplamda şöyle göstereyim. Bakın, 3 diş haroşamdan sonra 2, 4, 6, 10 sıra olana kadar bu şekilde örmeye devam edeceğiz. Bakın, 10 sıra olduktan sonra haroşamızı koyacağız ama haroşaya geldiğimiz yerde ben yine birlikte yapacağız. Orayı yine artırmalarımız devam edeceği için. Şimdi 10 sıra örmeye devam edelim buradan itibaren. Yani şu an 4 sıramız kaldı. Ben de örmeye devam ediyorum arkadaşlar. Sonrasında görüşelim. Evet, ben dediğim gibi toplamda bakın 2, 4, 6, 8, 10. 10 diş haroşa olana kadar örmeye devam ettim. Son olarak bıraktığımda baklava dilimini kapatıyorduk arkadaşlar. Kapattım. Tekrar burada başlangıçta olduğu gibi tekrardan açtım baklavamı. Şöyle ikinci baklavamın ikinci sırasındayım. Toplamda 10 sıra ördükten sonra kolda 2 diş haroşa yapacağız. Yine orayı da şöyle küçük bir başlangıç yapacağım. Sonrasında kendiniz rahatlıkla örebilirsiniz. Yine artırmaya devam ederek sadece koldaki ilmekleri haroşaya çevireceğiz. Yine baklava dilimimizi de devam ettireceğiz. 2 diş haroşadan sonra yeleğimizin en önemli kısmı, yani kol artırmasını da yaptıktan sonra gerisini artık rahatlıkla yapabiliriz. Kol arttığı için biraz zorlanabilirsiniz. Yani ilmek sayısı bir hayli fazla oluyor. Kol bitene kadar yine burada artmayla devam ediyor. Sonrasında en son kolu kestikten sonra altını normal yeleklerde olduğu gibi çok kolay yapabiliriz. Evet, burada yine baklavayı koymaya devam ediyoruz. 3. sırasındayım. Artık demiştim, bakın. Burası artık şurası ilk baklava yaparken çok yakında, hani biraz karışma ihtimali oluyordu. Sonrasında baklava hani ön artmaya devam ettikçe uzaklaştık oradan. Oradaki artırmaları da yakinen takip edebiliriz daha kolay. Evet, yine bakın, artırma ilmeğimin öncesinde hemen bir tane gizli artırdım. Artırma ilmeğimi ördüm. Sonrasında burada haroşa öreceğim için ben haroşamı ters örüyorum. İpimi aldım. Yine artırmamı yapıyorum. Bir tane gizli artırdım. Diğer ilmeklerimi haroşa örgü örüyorum. Bu şekilde kolumuzda 2 diş haroşa yapıyoruz arkadaşlar. Yine sonunda da yine artırma yapacağız. Bu ilk kolu göstereceğim. Bir sıra daha yine aynı şekilde haroşa örmeye devam edeceğiz. Koldaki tüm ilmeklerimi haroşa örüyorum. Normalde hani 2 diş haroşa yapıyoruz dediğimde de burayı rahatlıkla yapabilirsiniz ama geçişleri şöyle bir sıra olsun, yani bir kere olsun göstereyim ki aklınızda soru işareti kalmasın. 10 sıra ördükten sonra kolumuzu 2 diş haroşa yapıyoruz. Evet, haroşa örerek geldim. Burada bir tane artırdım. Bakın, yine ters olarak. Sonrasında aradaki ilmeğim düz ilmeğimi ördüm. Sonrasında yine artırdım ve örmeye devam ediyorum arkadaşlar. Diğer kolda yine aynı şekilde yapacağız. Şöyle gelelim. Bir tane ilmeğimizi, yani ara ilmeğimizi ördükten sonra hemen gizli artırmamızı yapıyoruz. Tüm ilmeklerimizi haroşa, yine burada artırmamızı yaparak 2 diş haroşa örmeye devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, robamızın son hali bu şekilde. 2 diş haroşamı tamamladım. Şimdi önemli olan noktamıza geldik. Koldaki artırmayı yaptıktan sonra çok daha kolay, dediğim gibi, yeleğimizin yapımı. Şimdi hemen
başlayalım. Birlikte artırmamızı yapalım. Sonrasında yine kolu örmeye devam edeceğiz. Artırdıktan sonra yine düz kol, yani aradaki artırmaları yaparak yine devam edeceğiz. Ben orada videomu yine ilerleteceğim. Kolu kesip kol altına artırdıktan sonra çok fazla anlatım kalmayacak. Yine ucundaki baklava dilimlerini birlikte koyarız. 7 kenar ilmeğimi ördüm. Bir tane ördüm. Artık burada baklavamı yine kapattığım yerdeyim. Bir tane ördüm. İlmeğimi çevirdim ve kestim. Arada 5 ilmeğim var. 5 ilmeğimi ördüm. Yine sağa doğru kesimimi yaptım. Burada 4 tane olduktan sonra baklavamı kapatmaya başladım. Artırdım. Artırma yerine kadar düz olarak örüyorum. Şu anda toplamda 12 sıra örmüş olduk arkadaşlar. 10 sıra burayı örmüştük. 2 sırada 2 dişli haroşamızı ördük. Şu anda buradan sayarsak 12 sıramız oldu. Yine artırma yerine geldim. Bir tane artırdım. Ördüm. Bir tane artırdım. Burası bizim devam eden ana artırmamız. Şimdi bir düz, bir artır. Bir düz, bir artır. Koldaki tüm ilmekleri bu şekilde bir ör bir artır yapıyoruz. Bir tane ördük, bir tane artırdık. Mutlaka misinalı şiş kullanmalısınız arkadaşlar. Videonun başında toparlayamıyorum. Bazen hepsini söylemeyi unutuyorum. Burada ilmek fazla olduğu için normal şiş kullanırsanız bayağı kasma yapar. Örmede zorlanabilirseniz misinalı şiş kullanmanızı tavsiye ederim. Böyle bakın, bir tane örüyorum, bir tane doluyorum, bir tane doladım, bir tane ördüm. Şimdi bile hemen bakın kasmaya başlıyor arkadaşlar. Burada hızlı bir artış olduğu için artırdım, ördüm. Hızlıca devam ediyorum. Her iki kolu da aynı şekilde bir kereye mahsus artırıyoruz. Çok kolay. Ama yeleğimize gerçekten güzel bir hava katıyor bu koldaki fırfır. Ben şimdi sayılarını bu şekilde verdim arkadaşlar. Son olarak artırdım. Şuradaki sayıları değiştirebilirsiniz. Yani daha uzun yapabilirsiniz, daha kısa yapabilirsiniz. Benim ayarlamam bu şekilde oldu. Yine hani bir tane örersiniz. Ya uzun olsaydı daha iyi ya da kısa olsaydı daha iyi diye düşündüğünüzde buradaki sayıları bir sonraki yeleğinizde kendinizde kafanıza göre ayarlayabilirsiniz. Yine bu sayılar benim verdiğim ip ve şiş numarasına göre arkadaşlar. Bu ipte ben 3 numara şiş tercih ediyorum. Yine sizin ipiniz ya da şişiniz daha kalınsa sıralar daha az olabilir. Yani burayı 8 sıra, burayı 6 sıra şeklinde ayarlamak mümkün. Evet arkadaşlar, örmeye devam ediyorum. Her iki kolu da, bu kolu bitirdikten sonra diğer kolu yapacağım. Videoyu durdurup sonuna kadar yapalım birlikte. Bir düz, bir tane gizli artırma. Bir düz, bir tane gizli artırma. Bu sırada artık ilmek sayımız bir hayli artıyor arkadaşlar. Fırfır bitene kadar biraz ağır ilerliyor yeleğimiz. Evet bakın, son artırdığım ilmeği örüyorum. Yine artırdım. Evet, normalde artırma noktama geldim zaten. Düzümü ördüm. Arkanın artışını da yapıyorum ve örmeye devam ediyorum. Yine diğer kolu da aynı şekilde artıracağız arkadaşlar. Geleceğiz. Burada artışımızı yapıyoruz. Düz ilmeğimizi örüp sonrasında bir artır bir düz şeklinde diğer kolu da artıralım. Evet arkadaşlar, bu kolumu da aynı şekilde artırdım ve 12 sıra olduğunda burada ileğimi de açtım. Siz de ileğinizi açmayı unutmayın. Şimdi arkadaş şöyle kolun bir tanesini birlikte yine örelim, artırdığımız ilmekleri. Biraz bu sırada zorlanabilirsiniz. Artırdığımız ilmekler çok fazla olduğu için. Şöyle biraz birlikte yapalım. Sonra ben yine örmeye devam edeceğim arka sıramı.
Arka sıramız tamamen ters örgüydü ama şurada artırdığımız ilmekleri bir bakalım birlikte. Çok fazla olduğu için dediğim gibi ilk sıra biraz sıkıcı olabilir. Şişte bile ilerlemiyor çok fazla. Öncelikle ilk artırdığım ilmeğe geldim. Yani öndeki artırdığım ilmek bu öncelikle. Sonra da aradaki düz ilmeği ve evet artırdığımız ilmeklere geldik arkadaşlar. Bakın bir tanesi düz, bir tane artırdığımız ilmek. Bir tane düz, bir tane artırdığımız ilmek. Çok da zor değil ama şöyle biraz hani normal düz örgü gibi olmayabilir. Oldu ki buradaki ilmeği örerken arkadaşlar bu şekilde ilmeği tettirdiniz ya da düşürdünüz. Bu şekilde takarsınız. Bakın yine şu şekilde alıp hani çevirerek takmanız belki mümkün olmayabilir ama böyle değil de şu şekilde takıp aldığınızda hiçbir sıkıntı olmaz. Bazen düşürebiliyor insan. Zorlanıyor. O da açılma yapar. Dolayarak taktığımız için öyle bir şey başınıza gelirse eğer o şekilde takıp ördürmeniz de mümkün. Bu şekilde arka sıramızı tamamlıyoruz arkadaşlar. Evet, artırma sıramız da tamamlandı. Şöyle yine bir başlangıç yapalım sıramıza ve artık fırfırı da örmeye devam edelim. Yine 7 kenar patımı haroşa örgü olarak örüyorum. 2 ilmek düz, baklavamızda kapatmaya başlamıştık. Bir tane artırdım. Yine ilmeğimi çevirdim ve kesme işlemini yaptım. Arada 3 ilmeğim var. 1 2 3. Yine sağa doğru bir kesim yaptım. İlmeğimi doladım ve artırma yerine kadar düz örmeye devam ediyorum. Yeleğimiz şekillendi az çok. Artırmamızı da yaptık. Artırdım. Hemen bir tane. Bir ilmek düz ördüm. Kolun fırfır artırması bitti ama buradaki artırmaya yine devam ediyoruz normal olduğu gibi. Sonrasında tüm ilmeklerimizi düz örerek diğer sıralarda olduğu gibi ilerliyoruz. Evet, bu şekilde fırfırımızı da öreceğiz. Yine kenardaki artırmaları yaparak artırdığımız ilmekleri bir önceki sırada örmüştük. Daha rahat örebiliriz artık. Sadece burada artırmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Yine şöyle göstereyim. Yeleğin üzerinde de görebilirsiniz. Koldaki artırmalar devam ediyor. Şimdi fırfırı ne kadar öreceğiz? Toplamda 10 artı burası 12 sıra olmuştu. 8 sıra yani 8 diş. Toplamda arkalı önlü sayarsak 16 sıra oluyor. 8 diş de kol fırfırını örüyoruz arkadaşlar. Toplamda 20 sıramız olacak. Tekrar şöyle tekrar edeyim. 10 sıra örmüştük. 10 sıra ördükten sonra 2 sıra kol haroşasını örmüştük. Toplamda 12 sıramız olmuştu. Sonrasında üzerine 8 diş daha öreceğiz. Yani fırfırımızı öreceğiz. Toplamda 20 sıramız olacak. 20 sıra olana kadar kol fırfırımızı da örmeye devam edelim. Evet, ben fırfırımı örmeye devam ettim. Dediğim gibi toplamda 8 diş haroşa olana kadar, yani buradan sayarsak şöyle yine özetleyeyim. 2, 4, 6, 8, 10. 10 diş haroşamızı ördükten sonra 2 diş koldaki haroşamızı ördük. Sonrasında 2, 4, 6, 8. 8 dişte bu şekilde saymanız daha kolay arkadaşlar. Normalde ajurlu bir artırma yapsaydık böyle ajurlarımızı buradan rahatlıkla sayardık. Ama gizli artırmayı saymak biraz daha zor oluyor ama kafa karışıklığı olmasın diye buradan sayılarımızı takip edebiliriz. Toplamda 20 sıra ördük arkadaşlar. 10 sıra şurayı ördük. 2 sıra haroşa, 8 sırada kolumuzun fırfırını ördük ve artık kolumuzdaki haroşaya geçebiliriz. Kol fırfırımız da yuvamız da bitti. Şöyle şurada bir tane ilmeğim çıkmıştı. Onu hemen ördüreceğim.
Evet, haroşaya geçerken diğer sırada geçtiğimiz gibi artırmayı yapmayacağız. Artık artırmamızı bitiriyoruz. Gereken artırmayı kol altında robamızı bitirdikten sonra yapacağız. Şöyle yine yani iki diş haroşa dediğimde rahatlıkla yapabilirsiniz ama ben yine giriş yapacağım arkadaşlar. Yine kapatma yerindeyiz. Bir tane ördüm, bir doladım. Bu sırada baklavalarımız da açılarak, kapanarak ilerliyor. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 ilmeğimi ördüm. Sağa doğru kesimimi yaptım. Bir kez doladım. Yine artırma yerine kadar düz örerek geliyorum ve önünde bir hayli genişledi arkadaşlar. 8 ilmek daha artmış oldu bıraktığımız yerden sonra. Toplamda 20 kez artırmış olduk. Artırma yerine kadar geliyorum. Artık artırmayacağım arkadaşlar. Bakın buradaki bir ilmeği dilerseniz öne, dilerseniz kola verebilirsiniz. Ben şöyle baktığımda kola vermeyi tercih ediyorum arkadaşlar. Hemen ilmeğimi aldım, haroşa örgüye çevirdim. Dilerseniz öne de verebilirsiniz. Dilerseniz kola da verebilirsiniz. Bir ilmeğimi kola vermeyi tercih ettim ve tüm ilmeklerimi haroşaya çeviriyorum. Koldaki, sadece koldaki ilmeklerimi haroşaya çeviriyorum. Evet, burayı daha çok fazla uzatmaya gerek yok arkadaşlar. Koldaki tüm ilmeklerimizi, eğer bir ilmeği kola verdiyseniz onu da dahil haroşa örerek toplamda 2 diş haroşaya tamamlıyoruz. Çok fazla çünkü ilmek sayımız tam sıra sonuna kadar örmeye gerek yok. Bakın bir hayli fazla. Buradaki bir ilmeğimi de haroşa öreceğim. Yani kola vereceğim. Diğer önde de aynı şekilde aradaki ilmeklerimi, bu bir ilmeği kola vererek haroşa örerek toplamda 2 diş haroşamızı örüyoruz ve kol kesimiyle birlikte robamızı tamamlıyoruz. Evet, kol kesme yani kol beden ayrımına geldik arkadaşlar. 2 diş haroşamı yaptım. Örmeye devam ediyorum. Koldaki ilmekleri keseceğiz. Normal yeleklerimizde yaptığımız gibi. Yine ben sıra atlamamak adına şöyle bir başlangıcını yapacağım. Sonrasında kesimimi tamamlayacağım. Birlikte kol altındaki gerekli ilmeği ayarlayıp sonrasında örmeye devam edeceğiz. Sadece öndeki baklavaları takip ederek diğer ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz. Artık saymamızı gerektiren bir durum kalmadı. Ayarladık fırfırımızı, ilmek sayılarımızı, keseceğimiz yerleri. Öncelikle düz ördüğüm ilmekleri örüyorum. Bakın buradaki ilmeğimi haroşaya çevirmiştim. Artık kesimi de düz yapıyorum. Düz örgümün düz yönünde olduğum için haroşamdaki ilmekleri kesmeye başlıyorum. Tığla da kesebilirsiniz. Nasıl kolayınıza geliyorsa, ilmek sayımız bir hayli fazla. Bu şekilde normal kesme tekniği ile tüm ilmeklerimizi kesiyoruz. Yani koldaki tüm ilmeklerimizi. Şimdi her iki kolu da aynı bu şekilde keselim arkadaşlar. İlmek sayımız çok fazla, uzatmaya da gerek yok. Her iki kolumuzu keselim. Arkada gelirken gerekli artırmayı yapacağız. Oradaki sayıları da verdikten sonra örmeye devam edeceğim. Ta ki etek ucundaki baklavayı koyana kadar, yani şu anda baklavamız 3 tane, 5 baklava olana kadar kol kesimini yaptıktan sonra örmeye devam edeceğiz. Şimdi kol kesimini tamamlayalım. Evet, kol kesimini de tamamladık. Modelimiz ortaya çıktı arkadaşlar. Bundan sonrası zaten düz ilerleyen bir model. Önemli olan kollardaki detayları yapabilmekti. Şimdi önlerde 35 ilmek, arkada 63 ilmek var. Toplamda 133 ilmeğimiz var. Bizim robamız, yani yeleğimiz tamamlandığında etek ucuna bu baklavayı döşeyebilmemiz için toplamda 145 ilmeğe ihtiyacımız var. Kol altından 6 ilmek artırarak, yani 6 buradan 6 buradan 12 ilmek artırarak toplamda 145 ilmeğe ulaşalım ki altına geldiğimizde modeli kurmakta zorlanmayalım. Yani tam sayılı olarak kurabilmemiz için 145 ilmeğe tamamlamamız gerekiyor. Yine kol altında şöyle bir kolda artırmamı yapacağım. Gerisini
baklava dilimi koyana kadar, yani toplamda 5 baklava öreceğiz. 6. baklavayı tamamen etek ucunda uygulayacağız. Oraya kadar ben örmeye devam edeceğim. Yine alt baklavamızı birlikte 1-2 sıra kuracağız. Sonrasında yeleğimiz zaten tamamlanmış olacak. 12 sırada bir iliklerimizi açmayı da unutmayalım. Şöyle yine göstereceğim bir kez. Zaten hani yelek ördüyseniz az çok biliyorsunuz kol altında artırma nasıl yapılır. Normalde kullandığım bir teknik vardı. Burada onu tercih etmedim. Çünkü kol altı düz devam ediyor arkadaşlar. Model koyacağımız zaman videolarda o teknikle zaten kesme ve artırma işlemini yapıyorum. Burada gerek duymadım. Normal kesip artırabiliriz. Çünkü düz örgü. Koldaki 35 ilmeğimi öncelikle örüyorum. Şöyle kol altında normal ilmek artırdığımız gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hemen karşı ile birleştiriyorum. Birleştirme yaparken ben şuradaki, bakın şu görüntü olmasın diye şöyle alayım. Bakın şuradaki başlangıç ilmeğimi üçünü birlikte aldığımda şimdi göstereceğim. Bu kol altındaki ilmek uzamalarını hiç sevmiyorum arkadaşlar. Bayağı çirkin bir görüntü oluyor. Şöyle bir tane daha ördüğümde görebilirsiniz. Şöyle birkaç ilmek öreceğim. Üçünü birlikte aldığımız için herhangi bir artış olmuyor. Bakın kol altı daha düzgün ve daha sağlam oluyor arkadaşlar. Aynı şekilde diğer kolumuzu da artırıyoruz. Sonrasında baklavaları, yani şöyle ön bölüme geçersek baklavaları devam ettirerek toplamda 1, 2, 3, 5 baklava olana kadar örmeye devam edelim arkadaşlar. Sonrasında birlikte etek ucundaki baklavaları da ayarlayıp yeleğimizi bitireceğiz. Evet arkadaşlar, yeleğimizin son durumu 1, 2, 3, 4, 5. 5 baklava dilimi olana kadar örmeye devam ettim. Son olarak bakın baklavamızda bir ilmeğimiz kaldı. İpimizin durumu da bir ipten bu kadar kaldı arkadaşlar. Dediğim gibi 1,5 ipe, yaklaşık 1,5 ipe, yani bir ipten fazla bir ipe ihtiyacımız olacak. Şimdi baklavamızı tamamen böyle etek ucuna başlayalım birlikte. Sonrasında yine kendiniz getirerek yeleğinizi tamamlayıp bitirebilirsiniz. Yedi kenar patımı örerek başlıyorum yine. Bir, iki, üç. 3 ilmek ördüm. Hemen buradaki baklavamız zaten belli. Doladım, bir düz ördüm, doladım, ilmeğimi çevirdim. Arada 5 ilmeğim var. 1, 2, 3, 4, 5. 5 düzümü ördüm. Sağa doğru kesimimi yaptım. Bir dola, bir düz, bir dola. İlmeğimi çevirdim. Sola doğru kesiyorum. Arada 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar sağa doğru kestim. Bir dola, bir düz, bir dola. İlmeğimi çevirdim ve sola doğru kestim. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5. Kestim, doladım. Bir düz, bir dola, ilmeğimi çevirdim ve kestim. Sonrasında yine 1, 2, 3, 4, 5. Bu şekilde tüm etek ucuna baklava modelini uyguluyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde kesiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5.
Tekrar doladım. Bir düz ördüm. Hiç atlamadan aynı şekilde şöyle kontrolümü de yapayım. Bazen hem konuşup hem yaparken atlayabiliyorum. Bir doladım. İlmeğimi çevirdim. 1 2 3 4 5. Sağa doğru kestik. Bir dola, bir düz, bir dola. Yine ilmeğimi çevirdim ve kestim. 1 2 3 4 5. Sağa doğru kestim. Bir dola, bir düz, bir dola. Yine sola doğru kestik. 1 2 3 4 5. Sağa doğru kestik. Bir dola, bir düz, bir dola. Yine aynı şekilde örelim. 1 2 3 4 5. Kestim. Bir dola, bir düz, bir dola. Biraz hızlandırıyorum arkadaşlar. Şöyle ben de yine kontrolümü yapayım. İnşallah bir yerde kaydırmaya da yanlışlık yapmamışımdır aynı anda. Bazen kaçırabiliyorum hem anlatıp hem yaparken. Bir doladık, bir düz ördük, bir doladık. İlmeğimi çevirdim. 1 2 3 4 5. Burası birleşecek arkadaşlar. Çevirdim, kestim. Bir dola, bir düz, bir dola. Bakın çevirdim, kestim. 1 2 3 4 5. Evet, bakın sayımı ayarladığım için tam kol altında artırma yaparak 145 ilmeğe tamamlamıştım. Bakın tam sayılı olarak modelimizi rahatlıkla kurduk. Kestim, doladım. Bir düz, bir dola. Burada kesimimi yaptım. 3 ilmeğimi örerek baklava dilimimizi kurulumunu yaptık. Şöyle ikinci sıramızda yine birlikte yapalım. Sonrasında baklava dilimimiz bitene kadar örelim ve haroşamızı da koyarak yeleğimizi tamamlayalım. Arka sıramız yine her zaman olduğu gibi ters örgü. Evet, ikinci sıramızla devam edelim. Şöyle bir başlangıç yapalım. Zaten baklava dilimini burada uyguladığımız için yapımını biliyoruz ama yine de bir giriş yapalım. Sonrasında yeleğimi bitirene kadar ben örmeye devam edeceğim. Bitmiş haliyle sizlerle tekrar olacağız. Evet, burada sağa doğru öncelikle bir kesim yapıyoruz. Doladık. Bakın arada 3 ilmeğim var. 1 2 3. Tekrar doladık. Aynı şekilde sağa doğru, pardon, sola doğru kestim. Arada 1 2 3 ilmek. Tekrar kestik. Sağa doğru bir doladık. 1 2 3. Tekrar doladım. Yine baklava modelini yapmakta zorlanırsanız kardeş örgüler örgü modelleri yeni YouTube kanalımda baklava modeli anlatımı var arkadaşlar. Oradan da yararlanabilirsiniz. Şimdi dola 1 2 3 ilmek ör. Tekrar doladım. Bakın kesme yönüm zaten belli. Sola doğru kestim. Arada 1 2 3. 3 ilmeği ördüğümde zaten bakın ilmeğim gösteriyor kendini. Sağa doğru kesiyoruz. Doladım. 1 2 3. Bu şekilde zaten belli, bakın şurası kapanacak. Aynı burada yaptığımız gibi bir tane baklava dilimi çıkana kadar örüyoruz arkadaşlar. Önce kapanacak, sonra tekrar açtığımızda böyle etek ucundaki gibi aynı, yani aynı şekilde ilerliyor bakın.
Yine burada da bir tane baklava dilimini tamamlayarak ardından 5 diş haroşa yaparak yeleğimizi tamamlıyoruz. Ben yeleğimi tamamlayacağım. Düğmeleri de dikip son haliyle tekrar geleceğim. Evet arkadaşlar, yeleğimiz tamamlandı. Alttaki baklavayı bir baklava olana kadar ördüm. Sonrasında son iliğimi açarak 5 diş haroşamı yaparak da yeleğimi tamamladım. Daha büyüğünü, daha küçüğünü yapmanız mümkün. Kırmızı dediğim gibi baklavaları daha büyük tutmuştum. Yine 6 baklava yaparak 14 sıra bir ilikle daha uzun, daha büyük bir yelek yapmıştım. Yine bunu da verdiğim sayılarda yaptım. Maksimum 1 yaşa kadar giydirebileceğiniz bir yelek elde ettik. Belki boyunu birkaç sıra daha uzatmak daha iyi olurdu ama arkadaşlar baklava dilimi, yani böyle örnek kullandığım için istediğim sayılarda büyütüp küçültmem mümkün değil. En az bir baklava daha eklemem gerekiyor. O yüzden bu şekilde kapattım ve yine eni boyu gayet güzel bir yelek oldu. Yine enini biraz daha dar yapmak isterseniz 135 ilmek, yani 145 ilmek yapmıştık toplamda bedeni. Baklavamız 10 ilmekten oluşuyor. Bir baklavayı çıkararak, yani kol altında birer tane artırma yaparak sadece 135 ilmekten de daha küçük bir yelek elde edebilirsiniz. Yine tercihen buradaki roba boyunu da kısaltabilirsiniz. Yani bu şuradaki fırfırı biraz daha kısa tuttuğunuzda roba boyu kısalacak, yelek boyu biraz daha uzayacaktır. Bu ölçülerde bu şekilde yapmanız da mümkün arkadaşlar. Yine benim sonradan aklıma gelen, yani size bu şekilde anlattığım için uygulamak istemedim. Baklavamız bittiğinde 2 diş haroşa koyup yine koldaki teknikle etek ucuna da fırfır koyabilirsiniz. Ben yine de denemeyi düşünüyorum. Bu şekilde güzel yelekler, güzel modeller de elde edebilirsiniz. Evet arkadaşlar, elimin erdiğince, dilimin döndüğünce güzel bir anlatım yapmaya çalıştım. Tam sayılı olarak yakadan başlayıp sonuna kadar anlattım. Yapacak olan herkese şimdiden kolay gelsin. Yeni bir model, yeni bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.